Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz bir rotasyon videosu. Bir iksir için gerekli, iksir sürpriz olsun onu söylemeyeyim ama rotasyon videosu olacak. Ne toplayacağız? Hemen bakalım. Burada abilerimiz var. Bu abilerimizin yanında bir şey topluyoruz. Burası Grana. Grana'nın arka tarafındaki şu Jetina ve ticaret sorumlusu ahır bekçisinin olduğu yeri biliyorsunuzdur zaten. Şöyle haritadan da gösterelim tam olarak noktayı. Neredeyiz abi? Şurada, bakın şurada, tam şu nokta. Bu noktada biz ne topluyoruz? Hemen onu gösterelim. Öncelikle toplama eşyalarımız takılı mı? Toplama eseri takılı. Toplama taşımızı bastık. Manos tamamdır. Şu yemeklerimizde ne varsa yiyelim, onlarda bir şey yokmuş. Bunları bir düzeltelim. Şurasıydı herhalde. Bu. Tamam. Tamam, ezik bir rotasyon. Hemen şöyle yapalım. Buradan toplamamız takılı. Tamam. 2000'in üzerindeyiz. Şöyle arkadaşlar, bakın burası mavi çiçek, sarı çiçek gibi gibi çiçeklerin olduğu bölge, bu Grana'nın girişi. Hemen şöyle bir toplayarak gösterelim sizlere. Burada toplamaya başlarken şunu ifade edeyim. Bu çiçek belli başlı iksirlerde kullanıyoruz. İksirleri daha sonra video olarak atacağım. Tabi bilen varsa diğer arkadaşlara söylemek için, sürpriz yapmak için yorumlara şu iksir ya falan diye yazabilirler. Tabi siz bilirsiniz. Buradan topladığımız iksir, bakın göstermek sebebim şuydu. Bakın, o toplarken çaktırmadan meyvede topluyoruz. İşte mesele bu. Birinci muhabbet şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Behir'de ot toplaması yaparken bize gün doğumu, ipek balotu gibi gibi çöp bitkiler veriyor. Çünkü bu bitkilerin fiyatı çok ucuz. Bu bitkiler neden ucuz? Bu bitkiler Kalpiyon'daki bitki satıcısında zaten 1K'ya satılıyor. Pazarda bunların fiyatını asla ve asla yüksek olarak göremeyeceğiz demek oluyor bu da. Bunun yanı sıra orada bir tek para eden şey yabani çimendir. O da çok fazla gelmiyor zaten. Hani bir sürü toplama yapıyorsunuz. Öyle kayda değer bir yabani çimen gelmiyor. Ancak kendi tariflerinizde kullanabileceğiniz kadar geliyor. Burada şu an toplama yapmamızın sebebi aslında hem meyve kasıyoruz. Gayet Behir'dekiyle aynı meyveyi veriyor. Bakın çatır çatır meyveleri gelmeye başladı zaten hemen. Hem de abi çiçek veriyor. Çiçeklerin fiyatına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çiçekler 32K. Şimdi Belir'de ot toplamaktan farkı ne bunun? Meyve alıyoruz, üstüne değerli bir çiçek alıyoruz. İşe yarar bir çiçek alıyoruz. Aldığımız çiçek para ediyor. Para etmesinin yanı sıra bu belli başlı iksirlerde kullanılıyor. Lazım oluyor. Yani şu demek istediğim velhasıl kelam şudur. Bu toplama rotasyonu Behir'den bir tık avantajlı görünüyor. Görünüyor. Neden görünüyor diyorum. Çünkü buranın küçük bir sıkıntısı var. Sıkıntıyı şimdi size toplama esnasında göstereceğim. Göstermek istiyorum. Tabii sözlü olarak da söyleyeceğim. Çünkü alt tabda grind atarak beni izleyen arkadaşlar da var. Onlara da buradan selam olsun. Şöyle abiler. Rotasyon karşılıklı yol. Bu yolun aşağısına kadar gidiyoruz. Bakın şurada bitiyor zaten. Önümüzde kısa bir mesafesi var. Daha sonra yolun karşısına geçip başladığımız köprünün başına kadar geri dönüyoruz. Yani U çiziyoruz. Bir yerde O çiziyoruz. Sürekli olduğumuz yerde dönüyoruz. Burada U çiziyoruz. Bu rotasyonun en temel sıkıntısı şudur. Ee, Dönmüyor arkadaşlar. Bitkiler dönmüyor. Yani bitkilerin resetlenme süresi yetmiyor. Hatta yetmeyi bırakın, yetmenin yanından bile geçmiyor. Bakın topladım buraya kadar, yolun karşısına geçiyorum. Ve karşıdan toplamaya başlıyorum. Bu yolun sonuna kadar gittiğim zaman benim buradaki toplama işim bitmiş olacak. Şimdi tabii şunu soruyor olabilirsiniz. İlker, geldin 10 dakika toplama yaptın. 10 dakikada ne kadar ürün kasabilirsin? Niye geliyorsun buraya toplama yapıyorsun? Arkadaşlar bu U'yu çiziyoruz. U'yu çizince sunucu atıyoruz. Sunucuyu da, şimdi kafanızda şu soru da canlanmış olabilir hemen. İyi de sunucunun bir bekleme süresi var. Bekleme süresi ne olacak? Tam 5 dakika sürüyor toplamanız. Bekleme süresi sıkıntı olmuyor. Zaten bir klandaysanız bakın, klan üstü sunucusu olur şöyle. Bizimki Medyah 1 ve Medyah 2. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Medyah 1'de toplama yaptın, Medyah 2'ye geçtin ya. Tekrar bekleme süresi olmadan Medyah 1'e geçebilirsin. Medyah 1 ve Medyah 2 arasında bizim bekleme süremiz yok. Bu her klanda olur. Bir temel sunucuları olur. Bir ikili olarak olur. Orada o sunucular arasında bekleme süresi olmadan değişim yapabiliyorsunuz. Zaten burada öyle bir şeye çok gerek kalmıyor. Çok hızlı toplasanız bile genelde 5 dakikayı geçiyor. Geçmezse de hani o an vakit kaybetmemek adına bu klan sunucularınızdan birine atlayabilirsiniz. Ama ben geçmediğini görmedim. Bu birinci ayrıntımız. İkinci ayrıntımız şudur. Buradan toplama yaparken
Normalde Behir'de ot toplaması yaparken kendi Behir videomda da söylemiştim. Mini oyun açmıyorduk. Çünkü mini oyun, benim için söylüyorum, benim adıma söylüyorum, kendi adıma konuşuyorum. Çapa'nın oyunu zor abi ya. Zor derken yapılmayacak bir şey değil, yapılıyor. Şu an bende açık muhtemelen ama gelmedi hala. Niye gelmedi? Gelmesi lazımdı. Bir bakalım açık mı kapalı mı, ne alemde bu? Evet, açık daha gelmemiş. Behir'de ot toplaması yaparken herhangi bir mini oyun kullanmıyoruz. Çünkü mini oyun orada pek avantajlı değil. 10 enerjiyi yiyor ve hiç meyve vermediği oluyor. Zaten Behir'de ot toplamanın avantajı, yani gereksinim, orada biz meyve kasıyoruz abi. Meyve için oradayız işte. Serttir, keskindir, kara kristaldir, meyvedir. 10 enerji yiyip meyve vermemesi sıkıntı oluyor ama burada olmuyor. Burada niye olmuyor? Abi mini oyun gelse bana kaç tane vermiş bakın. 10'lu 20'li bitki veriyor. Agresim yok. Agresim olsa daha çok verecek. 10 katını bir veriyor bunun birden. Alt 200-300 tane mavi çiçek. Mavi çiçeğin tanesi 32k arkadaşlar. Güzel para. Bakın, inceden güzel. Yenir yani. Yenecek para. O yüzden burada toplama yapmak bu şekilde bayağı bir sunucu atacağım da sunucuyu bir saatte atar. Videoda atmayayım. Benim bilgisayar bir tık bir saatte atıyor sunucuyu. Bakın bir tur topladım. Yani bir sunucudakini topladım. 280, 172, 300, 182 adet bir çiçek. Her biri 32k. Mis gibi pazarda da satılıyor. Aynı Belir'de olduğu gibi orman ise alıyoruz. Meyvelerimizi yine alıyoruz. Buranın sıkıntısı sunucu atarken kaybettiğimiz vakitten başka hiçbir şey değil. Ama burada bu meyve çiçekleri, hem meyve kasıyoruz hem de bu çiçekleri kasmış oluyoruz. Bu açıdan gayet keyifli bir slot. Şimdi bu slotun alternatif olarak farklı slotları da var. Ben hepsini gezdim. Onları da gitmeden göstereceğim size. Aralarında en mantıklı burayı buldum. Şunu da gösterelim. Söz olarak da tabii anlatacağım. Bundan sonra Navaran Bozkırı. Navaran Bozkırı'nı biliyorsunuzdur. Böyle kedi, köpek, kuş, ne varsa karman çorman, bir hayvanat bahçesi gibi bir yer. Orada eee, bu bozkır üzerinde bir sürü çiçek var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Oradaki kaplanlar agresif. Lifesteal hesabınızda gidip toplama yapmaya çalıştığınız zaman kaplanlar sizi sürekli vuruyor ve CC'ye sokuyor. Toplama yaptırmıyor. Yani oraya gidip toplama yapmak sıkıntı. Hani illa orada toplayacağım diyeniniz varsa aranızda, arkadaşlar da bağlantı noktası savaşı olduğu zaman gidebilir. Bağlantı noktası savaşında biliyorsunuz ikili sunucular şey ikili sunucular da herhalde yanlış hatırlamıyorsam yaratıklar yok olur. Oraya bağlantı noktası savaşı başlayınca günde bir saat civarı gidip toplama yapabilirsiniz. Bence çok saçma. Ama söylemiş bulunayım. Bence gitmeyin. İkinci olay şudur. Bakın şurada bir şey var. E, Yineros tarlası. Bakın tam dağın tepesinde. Tam bu tarlada şöyle. Aslında burada fena değil. Şu an Granada görmüş olduğunuz slot gibi. Bu slotun dezavantajı, ben dağın başında diye gitmiyorum. Uzak. Burası tam böyle bir kocaman bir ova. Küçücük aslında. Kocaman dediğime bakmayın. Yoğun yoğun bitkiler var ama yine yetişmiyor. Çünkü bu bitkilerin, benim tahminimce bu arada, resetlenme süresi 1 saat. Yani bayağı yüksek. Ama yine Ross'un tarlası, ne gidip de toplama yapabilirsiniz yani. Burada da sunucu atarak şu an benim bu Granada topladığım gibi toplayabilirsiniz. Ben Granada'yı tercih ediyorum çünkü yakın arkadaşlar. Benim yakın olması yüzünden hoşuma gidiyor. Tarla dağın başında. Üçüncü olarak bunu önermeyeceğim. Bunu genelde bazı arkadaşlarınız biliyordur. Hani meyve kasacağım illa ama farklı bir slot arıyorum diyorsanız da Karpeon'da bakın şu Kuzey Buğday Ovası yazan yeri görüyorsunuz. Bunun çevresinde lale ve gül tarlaları oluyor. Buradan gidip lale ve gül toplayabiliyorsunuz. Lale ve güllerin, özellikle lalenin, ben lale topluyordum. Çünkü bir ara çok yıllar önce açlıkta güzel kokulu çay gibi çayları yapmak için bize meyve gerekli oluyordu. Çiçek gerekli oluyordu. Bunları ancak buradan bulabiliyorduk. İşte biz burada ifade etmiş olayım. Buraya gidip buradan da toplamasını yapabilirsiniz. Ama buranın resetlenme süresi buradaki topladığımız mavi çiçek, sarı çiçek gibi değil. Daha hızlı resetleniyor ama biraz slot seyrek bence. Ve o laleyi falan çok da işe yaradığını düşünmüyorum, açık konuşmak gerekirse. Bu çiçekler hem para ediyor, hem para ediyorlar, hem de belli başlı tariflerde kullanıyoruz. Stok yapabiliriz. Bunları kimya depomuzda stoklayabiliriz. Kimya depomuz demişken şunu da şöyle tekrardan ifade edeyim arkadaşlar. Bakın benim şöyle bir, burası kimya için stokladığım bir depo. Burası aşçılık için. Aşçılık deposu boş. Hani çok dolu değil ama bunu ileride yaparım diye elime geçen şeyleri buraya atıyorum işte öyle. Yoksa buraya gidip de bir toplama yapmışlığım falan yok burada benim. İleride yaparsam elimde bu vardı şu vardı deyip kenara sıkıştırdığım bir alışkanlık gibi bir şey. Burası Olivia depom. Burası biriktikçe, buradan iksir çıkardıkça satıyorum sürekli.
Bunun dışında işte İlya, Kan böyle düzenli bir depolama sistemi kullanmanızı tavsiye ederim. Life skill yapan arkadaşlar bana Discord'dan genelde hep şunu yazıyorlar. İlker, biz toplama yapıyoruz, biz life skill yapıyoruz ama gerçekten kafamız çok karışıyor. Kafanızın karışması çok normal. Bu karışık bir oyun. Life skill karışık bir meslek. Sadece kimya değil, birçok life skill içinde boğulabiliyorsunuz. O yüzden yapacağınız işi düzenli yapmanız, depolarınızı düzenli tutmanız gerekli. Çünkü ileride aklınızda zaten şimdi mesela şu an ben sallıyorum size. Ölüm iksiri nedir? Ölüm iksiri ölüm izi, diş budak, berrak reaktif, sükunet yağı ister. Bakın ezbere biliyorum. Neden? Çok yaptım. Siz de bu seviyeye geldiğinizde kafanız karışmamaya başlıyor. Şu açıyorsunuz böyle benim gibi deponuzu. Kahyadan depoyu açıyorsun. Diyorsun ki neyimiz varmış? Ha, berrak var. Güzel berrak stoğumuz var. Bakıyorsun sürülen ağaç var. Ruh parfümü yapılabilir. Öyle ağaç özü de var. Ruh parfümü harbiden yapılabilir ha. Diyorsun geçiyorsun. Sedir var. Çılgınlık yapabilirim biraz. Çılgınlık için ne lazım? Savaş izim yokmuş. Neyse diyorum geçiyorum. Kökler yarı insan yapılabilir mi? Yapılamaz. 2800 var yetmez. Huş yetmez. 5000'den 4000'den aşağı huş hiçbir işe yaramaz. Yıkım veya çabukluk yapılır diyorum. Bu da işime yaramıyor şu an diyorum. Çam. 5K çam var. Ne yapılır? Delme yapılır. Deneyim yapılır. Deneyim çok var. Delme için gerekli olan şiddet izin var mı? Bakın ezbere biliyorum hepsini. Yani bu seviyeye geldiğiniz zaman kafanız karışmayacak. Başta kafanız karışacak zaten. O yüzden kafam karışıyor diye üzülmeyin. Zaten karışıyor. Karışmaması imkansız. Akça açımız var işte diyorum. Diş budağım var. Ne yapayım? Savunma iksiri yapabilirim. Ölüm iksiri yapabilirim. İşçi iksiri yapabilirim. İşte verduri için gerekli dizginsiz yapabilirim. Bir şeyler yapabilirim diyorum hemen. Burada ekrana bakmam bile neyi yapıp neyi yapamayacağımı bana gösteriyor. Siz bu seviyeye gelmediğiniz için tabii sizi aşağılamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Buradan konuyu nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. Şu an bu videoyu izlediğiniz açıklama linkinde ben bir sürü link bıraktım. Bu life skill'leri daha kolay yapabileceğiniz sistemler bıraktım. Nedir? İşte görev sistemli iksir rotasyon, iksir üretim tabloları. Bir sürü tablo var orada. Eğer hani bu işte kafam karışıyor, life skill, kimyada karışıyor derseniz o tabloları takip etmenizi, arada bakmanızı rica ederim. Yani tabii siz bilirsiniz. İstiyorsanız bakmayın. Yani ücretsiz bakmak. Yani ben herhangi bir para talep etmiyorum oradan. O dediğim şey şu. Girin görün abi. Daha kolay oluyor. Emin olun daha rahat oluyor. Burada o tabloları takip eden arkadaşlar daha rahat bu işi yapıyorlar. Bunu böyle ifade etmiş bulunalım. Atı kenara atayım. Ben bunu toplamama devam edeyim. Videoyu da burada sonlandıralım. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için. Güzel yorumlar geliyor. Bazen çirkin demeyeyim de hani yorumlar geliyor. Eleştiriye açığım ama eleştiri üslubunu biraz daha düzgün yapmak gerekli sanki. Yani bana şunu söyleyebilirsiniz İlker. Sen gitmişsin işte ne yapmışsın? Şu iksiri üretmişsin. Bu iksir kârsız. O iksirle üretilen şu iksir daha karlı olabilirdi deyip bana bunu böyle söyleseniz sıkıntı yok. Ama gelip şöyle söyleyen arkadaşlar var. İşte sen bunu bilmiyorsun. Sen şöyle kötüsün. Sen böyle kötüsün. Ya ben ne olduğunu biliyorum. Bak ben kim olduğumu, ne olduğumu, ne yaptığımı her şeyin farkındayım zaten. Farkında olmadığım hiçbir şey yapmıyorum. Arada hatalarım oluyor. Bu da insanlık hali. Bunu kimse engelleyemez, kimse hatasız olamaz. Ben ne yaptığımın farkındayım zaten. Bana bunu söylemek için Discord'a gelip suratıma söylüyorlar bir de. Hani en azından Mert delikanlı kardeşimiz. Ona bir şey demeyeceğim. Sıkıntı yok ama üslup önemli. Üslup birbirimizi kırmamamız gerek. Ben kırılmam bu arada. Yani ufacık bir oyun için beni kırmak imkansız bu arada. Ben her zaman keyifli, motivasyonlu bir şekilde videomu çekmeye, oyunumu oynamaya devam edeceğim. Sadece aramızdaki ilişki daha temiz olursa daha iyi olur. Arkadaş oluruz. Discord'da ben kim gelse muhatap oluyorum. Kimseyi geri çevirmiyorum. Olabildiğince elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Bazen elimden gelmediği de oluyor. Üzülüyorum ama olsun. Elimden geleni yapıyorum. Hepinize de tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşça kalın. Çok boş yaptım. Bay bay.